Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla gene sizlerle birlikteyim. Bu videomuz gene bir eklenti üzerine olacak. Benim de kullandığım bir eklenti, sayfalarımda kullanıyorum. Basit, kullanışlı bir eklenti, gene sayfalarınızda kullanabileceğiniz bir eklenti. Aslında şöyle diyeyim, kullanabileceğiniz derken çoğu arkadaşımız da kullanmayabilir tabii ki bunu. Biraz orta ve ileri düzey diyebilirim bunun için. Yani başlangıç seviyesinde olanlar için pek işlerine yarayacak bir eklenti midir bilemedim. Tam bilemedim onu ama orta ve ileri düzey kullanıcılar için, WordPress'te kullanıcılar için, yani sayfalarında PHP, CSS, işte Java, HTML kodlarıyla, yani sayfanızda, sayfa özellikle tema üzerinde bir şeyler falan yapıyorsanız, bir değişiklikler falan diyeyim, öyle diyeyim hani. Bununla ilgili mesela bu eklentiyi kullanmak mantıklı bir şey. Şimdi eklentimiz ne? Tabii ki eklentimize geçeceğiz. Hemen eklentimizi tanıyalım. Ondan sonra da uygulamasına bir geçelim. Çeşitli bilgiler vereceğim zaten eklentiyle ilgili. Onu da göstereceğim zaten. Hem de kurmuş oluruz. Hemen bir eklentimize geçelim. Tabii eklentiyi nerede kullanacağız? Sektör videolarımızdan emlak sayfamız. Bir emlak sayfamız vardı. Nasıl emlak sayfası yapılır diye. Gayet de böyle ilgi var arkadaşlar bu videoya. Kanalda hemen karta koyacağım zaten. Kanalımızda bu video var. 4 bölümden oluştu bu emlak sitesi. İşte kısım kısım böldüm bunları. Baştan sona sıfırdan bir emlak sayfası nasıl yapılır? Onu göstermiştim. Teşekkür ederim. Çok güzel dönüşler oluyor ve yorumlar oluyor ve bununla gelir sağlayan arkadaşlarımız da var. Onlar da yazıyorlar. Teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olur diğer arkadaşlarımıza da. Şimdi buraya yapacağız. Bu sayfada yapacağız yani. Eklentimizde hemen bakalım. Eklentimiz bu arkadaşlar. Code Snippet diye bir eklenti isminde. Hemen Türkçesine geçelim. İngilizcemiz olmadığı için çok fazla bir şey anlamıyoruz. O yüzden de hemen Türkçe. Kod parçacıkları diyor. Kod parçacıkları dediği ne arkadaşlar? Dediğim gibi bir CSS, JavaScript, işte ne bileyim PHP, HTML kodları olabilir. En basit şöyle diyeyim size. Genellikle sayfası olan arkadaşlar mesela Google Analytics kullanıyorlarsa Google Analytics kodlarını ne yapıyorsunuz? Bunu yüklemek için temanın bir yerine yapıştırıyorsunuz işte. Yani tema özelliklerinden, özelleştirmelerinden filan. Şimdi bu eklentiyle hiç tema ile uğraşmadan direkt ekleyebiliyorsunuz o kodu. Google Analytics kodları, Pixel, Facebook Pixel, Meta Pixel kodlarını, Tag Manager işte etiket kodlarını. CSS normalde şimdi eklentide zaten şimdi şöyle bir bakın şeyi göreceksiniz. Ücretsiz sürümünde CSS ve CSS ya da Java ne yazık ki ücretli sürümünde kullanılıyor ama işte biz bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Kullanabildiğimiz kadar, yani büyük bir kısmını kullanacağız. Biraz programla, biraz da biz farklı şekilde kullanacağız. Onu da göstereceğim. Geliştiriciniz WordPress sayfası burası arkadaşlar. Girin, okuyun. Buradaki bilgileri de alın. Bilgileri de okuyun arkadaşlar. Videolar falan da var, hatta yabancıların çektiği videolar da var. Oradan işte çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz. Sıkça sorulan sorular kısmında mesela buraları da bir inceleyin arkadaşlar. Faydalı, onu da söyleyeyim. Bir bakın bence. Öyle diyeyim. Ne yapıyoruz? Hiç lafı uzatmadan şimdi eklentiyi kurarken de hem de biraz da anlatmış olurum. Buradan daha fazla devam etmeyelim. Ne yapıyoruz? Uyarımızı yapıyoruz. Sayfa uyarımızı yapalım. Lütfen arkadaşlar uyarılara önem verin. Neden? Çünkü bu işlemler, bazı eklentiler sayfanızı bozabilir. Yani şekli şemali değişebilir. Hiç açılmayabilir. Çakışabilir. Neyse. Sayfalarınızı önce bir eklenti ya da işte ne bileyim bir tema olsun, başka bir şey eklerken muhakkak yedeklerini alın. Yedeğini oluşturun arkadaşlar. Yedeklerle ilgili kanalımda video var. Yedek nasıl alınır? WordPress yedekleri nasıl alınır? Nasıl taşınır? İşte lokalde alınır, web'e nasıl taşınılır? Bu şekilde videolarım var. Lütfen onları inceleyin. Karta da koyacağım gerçi. Oradan da bakabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Bunları da önemli çünkü yani yedekleme muhakkak yapılması gereken bir işlemdir. Ne yapıyoruz? Uyarımızı yapıyoruz ve hemen işlemlere geçelim arkadaşlar. Emlak sayfamızın kontrol paneline geçeceğiz şimdi. Burası ana sayfa zaten arkadaşlar, biliyorsunuz. Ayrıca bakın bir tane de buraya şey yaptık. Bununla ilgili videomuz var. Sticky header, yani yapışkan bir menü yaptık. Normalde bu sabit bir menüydü. Artı bir de bu header footer eklentisiyle yaptığımız bir header kısmıydı. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Onu da karta koyuyorum arkadaşlar. Yapışkan bir menü. Bakın böyle sizinle birlikte aşağı doğru geliyor. Artık ben bunu zaten kullanırım. Yani bütün hemen sayfalarımda kullanırım artık. Bu yapışkan menü gerçekten benim çok hoşuma gitti. Güzel de çalışıyor şu an. Hemen kontrol paneline geçiyoruz. Tabii ki kontrol paneli diğer WordPress kontrol panellerinden farklı. Emlak sayfası olduğu için onunla ilgili böyle emlak eklentisinin bazı özellikleri burada gözüküyor. Kontrol panelinin girişinde gözüküyor, öyle diyeyim size. Ne yapıyoruz? Eklentiler kısmına geliyoruz ve yeni ekle deyip eklentimizi kuralım arkadaşlar. Bulalım ve kuralım. Yeni ekle dedik. Açılan sayfaya ne yapıyoruz? Hop.
Snippets miydi? Evet. Bakalım bir aratalım. Evet. 800.000'in üstünde bir kurulum olmuş. Artı 416 tane 5 yıldız almış. Şimdi bu eklenti var. Bir tane daha bir eklenti var arkadaşlar. O da bu. O da 2 milyon kurulum. Bakın 2 milyon kurulum 1164. Neden bunu değil de bunu kullanıyoruz? Yani bunu tanıtıyoruz. Aslında bunu da tanıtabiliriz. İleriki zamanlarda illa dediğim gibi her zaman da söylüyorum. Bir tane eklenti değil. Birçok eklenti aynı konuları yapan ama farklı geliştiricilerin yapmış olduğu eklentileri tanıtacağız arkadaş. Bu zamanla olacak şey. Tabii isteyenler şimdi tabii ben bunu anlatacağım ama bu farklı olarak bu da çok kullanılan bir eklenti. Ben buna da baktım. Bunu da inceledim biraz. Snippets daha basit geldi. Ama ya ikisinin de farklı yönleri var. Yani nasıl diyeyim size? Artıları ve eksileri var. Öyle diyeyim size. İleriki zamanlarda da fırsat olursa hatırlatın. Bu VIP kod eklentisini de bir inceleyelim. Snippets eklentisini de inceleyelim. Ne yapıyoruz? Eklentimizi kuralım ve etkinleştirelim. Eklenti kuruldu arkadaşlar. Sol tarafta bakın şöyle bir makas var. Makas işareti var zaten. Snippets yazıyor. Oraya geliyor zaten. Hemen üstüne böyle bir tıklayalım. Zaten kurulumuyla birlikte 4 tane arkadaşlar örnek olarak size bir kurulum yapıyor böyle işte PHP, HTML. Bakın şimdi bu ikisini ücretsiz olarak veriyor zaten. Hani stil CSS dosyası yani CSS kodları ve script kodları JavaScript kodlarını ücretli sürümüyle veriyor. Bunu bu şekilde çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz onu göstereceğim ama şimdi şunu diyeyim. Bu eklentiyi kullanmasaydık şayet arkadaşlar böyle bir eklenti kullanmadan önce ne yapıyorduk? Onu söyleyeyim size ilk önce. Onu hatırlatayım size. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Görünüm kısmına geliyorduk. Bakın görünüm kısmına gelip tema dosya düzenleyici kısmına geliyorduk. Bakın burada işte zaten temamızın stil dosyası yani CSS'i artı kullanmak istediğimiz eklentiler, PHP eklentileri, Java eklentilerini falan işte neyse buradan ekliyorduk. Bunun şöyle bir dezavantajı oluyordu ama bakın. Ne oluyordu? Tamam buradan belki basit oluyordu bilmem ne ama bir şekilde temanız güncellendiğinde bakın temanız güncellendiğinde bu kodlar siliniyordu. Tekrar aynı işlemleri bir daha yapmak zorunda kalıyoruz. Birincisi bu. Dezavantajı. En büyük dezavantajı zaten. Bunu bir kere bu eklentiyle önüne geçeceğiz. Temanız güncellense bile bakın temanız güncellense bile eklentiye kayıtlı olduğu için o kodlar işte dediğim gibi bir Google Analitik kodu ya da bir Facebook Pixel kodu o eklentide kaldığı sürece eklentiyi silmediğin sürece işte ne diyeyim ne oluyor? Silinmiyor arkadaşlar. Temanız güncellense de gene işlemine devam edecek o. Çalışmaya devam edecek. Öyle diyeyim size. Şimdi diğer yani en büyük dezavantajı buydu zaten. Kodları temanın güncellemesiyle gitmesiydi. Şimdi eklentide gördüğünüz gibi şey yok. CSS yok. JavaScript'te yok. Yani JavaScript direkt kodlarını ekleyemiyoruz arkadaşlar. İşin şey yanı şöyle HTML kodu bölümüyle şeyleri ekleyebiliyoruz bakın. Normalde Google Analytic'in verdiği ya da Metapixel'in verdiği kodlar zaten Java kodlarıdır. Java kodu olduğu için ama onun işte ne diyeyim size shortcode tarzında olduğu için mesela HTML'de ekleyebiliyoruz bunu. Ama direkt JavaScript'i bununla ilgili bir eklenti oluruz. WP Code'e de herhalde JavaScript eklenebiliyor işte. Yani artı ve eksileri var birbirlerinin dediğin gibi. Öyle bir şey olmasa. Peki CSS'i ne yapacağız? CSS yani sayfada örnek olarak veriyorum. İşte şuraların rengini değiştirmek istiyorsunuz. Yalnızca işte bu alanın rengini değiştirmek istiyorsunuz. İşte bir yerlerin harflerin renklerini işte ne bileyim renk olur. Şekli olur işte ne bileyim CSS'te yapabildiğiniz şeyler. Bunları ne yapacağız peki? Nasıl ekleyeceğiz? Onu da şöyle bir yolla çözüyoruz arkadaşlar. Çözüyorum ben açıkçası. Farklı yolları bilen varsa, deneyen varsa arkadaşlar söylesin. Yorumlarda yazsın özellikle de. Yani ben CSS'i bu şekilde işte yapıyorum. Ekliyorum kodları ya da JavaScript'i ben bir başka eklentiyle yapıyorum ya da şu şekilde ekliyorum. Yani kullananlar varsa, bilenler varsa da yorumlara yazsın arkadaşlar. En azından fikir alışverişi yaparız. Şimdi CSS'i de arkadaşlar görünüm kısmında bakın şimdi gene görünüm özelleştir kısmına girdiğinizde bakın şimdi tabii biz Astra temasıyla yani çalışıyoruz ama çoğu herhalde tema artık bunu veriyor. Bu WordPress'in özelliklerinden biri herhalde ek CSS şekli. Bakın sitenizin görünümü düzenini değiştirmek için kendi CSS kodunu buraya ekleyin. Belli bir sürümden sonra eklenmeye başlanmış bu alan ek CSS alanı. O yüzden mesela burada sayfamızda İşte yapmak istediğimiz değişiklikleri buraya yapalım. Şimdi şurada önemli bir nokta var. Bakın buraya yaptığınız CSS eklentileri peki tema güncellendiği zaman silinmeyecek mi? Silinecek arkadaşlar. İşte onun da bir çözümü var.
Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bu özellikle şöyle diyeyim, temalarda kullandığınız temaların bir child, yani ne diyorlar ona? Child'ın İngilizcesi şey mi? Ana temanın şablonunu kullanan tema diyeyim size mesela. Şimdi Astra'nın böyle bir özelliği var. Normalde Astra'yı kurduğunuz zaman bakın görünümde işte temalarda geldik. Temalarda Astra'yı kurdu. Şimdi bunun yok mesela. Next Property'nin child teması yok. İşte child temaları bir şekilde aslında bununla ilgili bir video yapmamız lazım. Şimdi onu da notunu alayım. Bir child nasıl yapılır? Onu bir çözmemiz lazım arkadaşlar. Bir şekilde ben onunla bir ilgili çalışma yapacağım. Çünkü önemli. Neden önemli? Burada işte o devreye giriyor. CSS kodlarımızı, Java kodlarımızı isterseniz bakın Java kodu, CSS kodu işte fark etmez. Analitik kodu olur. Yani bu eklentiyi kullansanız da kullanmasanız da şöyle bir şey var. Şöyle yapabilirsiniz. Child temanıza ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi nasıl ekleyeceksiniz? Tema dosya düzenleyicisinden mesela child temalarda diyorum. Child temalarda mesela tema işlemlerini dediğim gibi analitik kod olur, CSS kodu olur, işte style CSS dosyası mesela burada mesela eklersiniz. Child temalarından, ana temayı demiyorum bakın. Child temalarını eklersiniz. Ana tema güncellendiğinde mesela buradan o kodları alıp ana temaya tekrar yapıştırırsınız. Böyle bir imkanınız olabilir. Bu eklentiyi kullanmazsınız tabii. Kullanmak istemiyorsanız. Anlatacağım eklenti. Böyle bir bilgi vereyim istedim arkadaşlar. Umarım faydalı olur sizin için de. Bunu da ben işte baktım inceledim, seyrettiğim videolarda gördüm arkadaşlar. Yapılıyor. Şimdi normalde biz Astra teması kullananlar için özellikle şunu söyleyebilirim. Astra'nın bir sayfasına giriyorsunuz. Child tema generatör yani oluşturucusu var. Güzel bir şey arkadaşlar bakın. Astra'nın kendi normal yüklediğinizde temayı child temasıyla birlikte yüklenmiyor ama burada siz kendiniz oluşturabiliyorsunuz bakın. Astra Child size bakın hemen bir tane child tema oluşturuyor. Bunu da direkt yükleyebiliyorsunuz gene tema yükler gibi. Onu da söylemiş olayım. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Astra teması kullananlar için bu. Ama biz tabii ki şu an Next Property temasını kullandığımız için ileriki zamanlarda fırsat bulduğumda hemen bu child tema nasıl yapılır onu öğrenmem lazım arkadaşlar. Öğrendikten sonra da yayınlayacağım. Yapılması gereken bir şey. Bakın bende de yok çünkü o. Ben herhangi bir eklenti, gerçi şu an hiçbir şey etmiyorum ama ola ki bir eklenti yaptığımda sayfa bozulduğu zaman ne yapacağım? Yedek alıyoruz ayrı bir şey. Tekrar geri dönerim ama gene de bir kod ekleyebilirim, unutabilirim. Geldik hemen eklentimize. Eklentimiz bu şekilde. CSS'e bastım. Script'te de aynı yere gidecek. Burada geliştiricinin sayfasında fiyatlarını gösteriyor zaten size. Bakın aylık bir sene boyunca $40, $70, $120. Şimdi örnek olarak da bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Şunları ilk önce bir mesela ne işe yarıyormuş onlara bir bakalım arkadaşlar. Bakalım. Make upload final bakalım. Bir çevirelim neymiş? Yükleme dosya adlarının küçük harf ya. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Niye kullanılmaz? Yapıştır diyelim. Şunu da bir Türkçeleştirelim. Çevir diyelim. Tamam. Görüntü ve dosya yüklemenin dosya adlarının küçük harf olmasını sağlar. Bir örnek snippet'tır. WordPress'in içinde binlerce belki kodlar var. İşte geliştiriciler, yazılımcılar bu kodlarla böyle küçük kodlar yani parçacıklarla bir şeyler yani bu yazılımları yapıyorlar. Biz de faydalanıyoruz bunlardan. Öyle değil. Kullanmaktan, düzenlemekten ve kaldırmaktan çekinmeyin demiş. Burada mesela snippet'ın yani kod parçacığının ismi var. İşte burada kod var bakın. PHP, ADD filter bilmem ne filan işte cartçut. Burada run snippet everywhere. Bütün sayfalarda çalışmasını istiyorsanız bunu işaret. Yalnızca admin bölümünde çalışmasını istiyorsanız burada. Demek ki bazı kod parçacılıkları bu şekilde işte admin bölümünde olabilir. İşte site bakın burada site ön ve arka kısmında background arka tarafında ya da ön tarafında ön sayfada çalışmasın ya da işte yalnızca bir kereye mahsus çalışsın diye bir şey var. Bu derecelendirmesi sizin için bu kod ne kadar önemli? 10 derece işte yani 10 derece en büyük oluyor. Çok önemli. 1 olursa da en düşük yani çok da önemli değil muhabbeti. Metin bu şekilde tamam. Buraya da etiketleri var işte daha hızlı bulabilmeniz için diyeyim. Şöyle diyelim bakalım ne oldu? Kaydetti. Geldik tekrar bakın. Buradan isterseniz kapatabilirsiniz. İsterseniz de açarsınız. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Edit, clone yani kopyalayabilirsiniz. Bunları isterseniz de mesela başka sayfalarınızda böyle kullandığınız snippet'lar da olabilir. Buraya da aktarabiliyorsunuz. Güzel yanı var arkadaşlar. Bakın export, import yapabiliyorsunuz ya da siz hatta nasıl ücretsiz bir şey o ya? Enteresan. Import. Evet ücretsizmiş yani. İşin enteresan yani bunlar niye Türkçe'ye dönmedi? Hem Türkçe yani dil dosyası var ama bunlar bir türlü dönmedi. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ben yine bir bakacağım. Türkçe belki bir yerde atlamış olabilir. Hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet yani gene baktım olmuyor arkadaşlar. Enteresan. Orada bir sıkıntı var. Türkçe dil dosyası olmuyor. Geliştirici kısmına da yaptım ama olmuyor. Değişmiyor. Neyse. Önemli değil. Ayarlara bakalım. İlk önce şurayı bir şey yapalım ya. Türkçeleştirelim. Şunlar ne işe yarıyormuş bir bakalım ilk önce.
Yönetici çubuğunu devre dışı bırak. Bakın bu da güzel bir şey. Neden diyeceksiniz? Şöyle bir şey var. Sayfanızda üyelik sisteminiz varsa, üyeler WordPress üyelik sistemiyle giriyorlarsa sayfaya mesela, yani bir özelleştirme yapmadıysanız, öyle diyeyim size, otomatikman şu kısmı görecekler arkadaşlar. Bakın şu admin alanını görecekler. On the run system front end demiş. Tamam. Okey. Şunu da çevirelim. Çevir diyelim. Gerçi ama hiç üyemiz de yok ki. O da var ya. Yöneticiler dışında herkes için WordPress yönetici çubuğunu kapatır. Bu örnek ve snippet'i kullanmakta, düzenlemekten veya kaldırmakta çekinmeyin. Başka bir tane şey deneyelim bakalım. Bunlarda da şimdi şey yok ki. Ayarlar kısmına bir bakalım arkadaşlar. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Ayarlar kısmında, ya bunlar da İngilizce tabii, hemen bir bakalım çevirilerine. Ne diyor? Şunu da şöyle yapalım hatta. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet olsun. Bir pasajı kaydederken kaydettiğiniz için bilmesi varsa eylem yapın demiş. Tamam. İşaretli. Bu neymiş? Bakalım. Etiketlerini yönetici sayfalarında gösterin. Tamam. O da işaretli kalsın. Yönetici sayfalarında snippet açıklamalarını göster. Tamam. Onda da sıkıntı yok. Editor hide. Tamam. A'dan Z'ye sıralayabilir ya da önemlilik derecesine göre. A'dan Z'ye sıralasın ya. Bu neymiş? Parçacık kodunu ön uçta görüntülerken söz dizimi vurgunun devre dışı bırakın. Bu varsayılan olarak işaretsiz. Geçtik. Çevir. Eklentiler menüsünde silinir. Tüm parçacık ve eklenti ayarlarını da silin. Yani bu bence iyi değil. O zaman komple kodlarla birlikte gidecek. Yani bu şekilde kaydediyor. En azından belki de MySQL'e kaydediyordur. Yani veri bankasına kaydediyor olabilir. Eklenti stilinizde de mesela o bilgiler, çünkü ileride aynı eklentiyi kullandığınızda o kodlara ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Kod editörü burada işte nasıl bir tema kullanacaksanız onu gösteriyor. Mesela Cobalt neymiş? Şöyle bu şekilde arka taraf değişiyor. Yani gerek var mı? Buna da çok gerek yok. Top size. Ya burada da çok da şey değil. Bu kullandığınız editörle işte stili hakkında, stille ilgili değişiklikler. Dediğim gibi stillerle alakalı bir şey bu arkadaşlar. Onu kurcalayıp da siz kendinize göre bir şekil şemal verebilirsiniz. O önemli değil. Şimdi aslında önemli olan başka bir yere geliyoruz. Ne? Arkadaşlar, sistemde kullanacağım şeyleri, snippet'ları, kod parçacıklarını nereden bulacağım? Bunu internette işte bir şekilde aratmanız lazım arkadaşlar. Bilinen, öyle her yerden kod tabii ki kullanmayın. Sayfanızda sıkıntı yaratabilir. O yüzden belli başlı sayfalardan bu kod parçacıklarını bulabilirsiniz. İşinize yarayabilecek ama en başta dediğim gibi ne olabilir? Bir en basitinden söylüyorum. Bir Google Analytics. Mesela örnek olarak bir Google Analytics kodu yapalım. Benim diğer sayfalardan birine girelim arkadaşlar. Analitik diyelim. Tamam. Bunu da kaydetsin. Şimdi bir sayfayı yenileyip bakalım. Sekize çıktı. Demek ki eklendi. Google Tag. Evet arkadaşlar, ekleniyor. Bu şekilde. Şimdi bu tabii ki örnekti ama ya bunları dediğim gibi biraz orta düzey ve ileri düzey işlemler, ama Google Analytics basit arkadaşlar. Google eğer Analytics kullanıyorsanız, Metapixel kullanıyorsanız yapacağınız işlem bu aslında. Diğerleri biraz daha ileri düzeyde, mesela dediğim gibi snippet'ların ne işe yaradığını ya da nerede ekleneceğini, işte ne olarak ekleneceğini. Şimdi bunu gösterdik diyeyim ve de şeyi gösterelim arkadaşlar. Neyi gösterelim? CSS'i göstereceğiz. Sayfamızda mesela şu alanı diyelim. Şu alanı rengini değiştirmek istiyorsunuz ya da işte ebatını, şeklini, bilmem neyini. Önce şöyle geldik, sağa tıkladık, mouse'un, faremizin sağa tıklıyoruz. Öyle denetle diyoruz. Bu şekilde bir geliştirici kısmı açılıyor biliyorsunuz. Geliştirici kısmında bakın burada zaten CSS bilgilerini veriyor zaten size şimdi. Örnek olarak yapıyorum. Mesela şöyle yapalım, hatta şunu da alalım. Bakın şu kısım
Evet, bu kısım. Background color demiş. Bunu mesela kırmızı gördüğünüz gibi. Ama ne oluyor şimdi? Burada o değişikliği yapabiliyorsunuz. Sayfa yenilediğinizde zaten gidecek o. Şimdi, ama CSS bakın şunu şöyle yani buradaki kodları almanız lazım. Kuralı kopyala. Şu kısım bakın şu kısım lazım bize. Bize ihtiyacımız olan mesela background kısmının şöyle şunu tamam bunlar kalsın. Şunları sildik. Bize ne lazım? Background kısmı olsun. İşte atıyorum örnek bir şey yapalım. 58, 58, 58 ne bilmiyorum ne rengi oluyor. Var mı öyle bir renk? Neyse 58, 58, 58 deneyelim bakalım. Border'larda 34, 34, 34 olsun bakalım. Yayınla dedik. Sayfayı bir yenileyelim. Nasıl bir şey çıkacak? Bakın böyle bir şey çıkıyor. Olayın mantığını anlamanız için gösteriyorum arkadaşlar. Olayın mantığını anlamanız için. Ne yapıyorsunuz? Sayfanızda işte ana sayfanızda yani nereyi değiştireceksiniz artık öyle diyeyim size. Nereyi değiştirmek istiyorsanız. Şöyle yeniledik. Yani şunu mu değiştirmek istiyorsunuz işte. Yani bunlar aynı mı oluyor? Yok aynı değil mesela. Geldik bunun denetle diyoruz. Geliştirici yani tarayıcının geliştirici kısmına açılıyor zaten burada. Burada sayfanın CSS bilgilerini falan kodlarını görebiliyorsunuz. Alıyorsunuz şuradaki oka tıklayın bakın şunun üstüne basın. Bize lazım olan kısmın CSS bilgilerini veriyor bize mesela. Burada şuradan bakacaksınız. Mesela işte genişlikle ilgili biz yalnızca arka taraf yani arka planının değişmesini istiyorsak bakın element buton wrapper bilmem ne şeyleri bakın buradan şunu alıyoruz. Ne diyoruz? Kuralı kopyala diyoruz. Geldik. Yeni bir CSS daha ekliyoruz. Nerede o? Şuydu. Bunu da mesela ne yazmış orada gerçek? Şöyle yapsak. Border color background'da bunu da şu olsun. Yok. Şu olsun. Mesela. Normali öyle değil biliyorsunuz. Şunları alayım. Şöyle hatta kuralı kopyala deyip öyle yapıştıralım. Bu şekilde yapıştıralım. Şimdi kaydetmedim arkadaşlar. Bakın sayfayı yenileyeceğim. Bu renk olmayacak tabii. Bakın şu an. Orijinal rengi bu. Ama ben bunu kaydettiğimde bu renge bürünecek arkadaşlar. Yenileyelim. Gördüğünüz gibi. Yani CSS mantığını da bu şekilde yapabilirsiniz ama dediğim gibi child temayla yani child temanıza bunları kuracaksınız. Ondan sonra ana temanızı da bunları kurduktan sonra ola ki ileriki zaman unutabilirsiniz. Neden unutabilirsiniz? Çünkü temada yaptığınız şey sürekli zırt pırt değiştireceğiniz diye bir şey yok. Yani bunun rengini yaptınız zırt pırt 2 gün sonra da başka rengi alacağım diye bir şey yok çünkü. 2 tema yapıyorsunuz. Unuttunuz aradan zaman geçti. Temanızın güncellemesi geldi. Ne oldu? Güncellendi. Bütün yaptığınız CSS kaydettiğiniz CSS'ler gitti. Ama child'da da yani yardımcı temada, yavru tema diyeyim. Orada da kayıtlı olduğu için normalde kodlarınız orada duruyor zaten. O güncellenmedi. Oradan kodu alıyorsunuz. Güncellenmiş olan temaya yapıştırıyorsunuz. Olay bu. Kaybetmemiş oluyorsunuz yani kodlarınızı. Bunu isterseniz gene analitik olur. Diğer kodlarda da yapabilirsiniz. Yani eklentiyi kullanmadan da yapabilirsiniz ama eklenti kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Bu snippet'ları nereden bulacağım diyeceksiniz değil mi arkadaşlar? Evet. Ben internette mesela şöyle aratıyorum. WordPress best snippet diyorum mesela. Code snippets olabilir. Code evet best code snippets dediğinizde mesela bu şekilde bilinen internet sitelerinde yayınlananlar var arkadaşlar. 6 best WordPress mesela bir bakalım şuna. Neymiş? Ya tamam sonra evet. Bakalım. Perfect your web site from attack demiş. Neymiş bakalım. Web sitesi sağlığına koruyun. Kötü amaçlı URL isteklerini reddetmek için kodu fonksiyon pp dosyasını ekleyin demiş mesela. İşte
PHP dosyasını, yani fonksiyon PHP. Bizim code snippet'ta yoktu ama öteki şeyde vardı galiba, değil mi? Evet, vardı. Yo, PHP vardı ya zaten. Niye yoktu? Yok diyorum ben de ya. Bir saniye. Evet, var. Şuraya mesela yeni diyelim. Şunu da mesela başlık yapalım. Hatta bunun Türk web sitesini saldırılardan koruyun diyelim. Değil mi? Şöyle dedik. Şunu da alalım. Açıklamalara ekleyelim. Kodu da alalım. Bakın fonksiyon PHP demiş. Kodu da alalım. Kopyala diyelim. Alalım. İçine yapıştıralım. Tamam. Sayfayı bozuyormuş bir de şimdi cart diye. Hadi hayırlı işler. Kaydetti mi? Ettim mi? Etti mi? Etti. Evet. Resident activated demiş. Biraz karman çorman gibi oldu ama yani bazı şeyleri de gördük, birlikte yaşadık, hatta hataları da, noksanlıkları da, bilmem neyi. Yani bu eklenti iş yapar mı? Şöyle diyeyim. Aslında şöyle bakmak lazım çerçeveye. Eklentinin amacı, eklentiden bahsetmiyorum bakın. Eklentinin amacı orta ve ileri düzey için bayağı iyi. Ama eklentiye bakarsanız eğer farklı eklentiler var. Dediğim gibi onları da denemek lazım aslında. Bu eklenti için diyorum. Normal başlangıç devresinde böyle belli başlı kodları eklemek için işte analitikler, pikseller, işte ne bileyim farklı kullandığınız sitelerden verilen eklentileri kodları kullanmak için ideal, kullanılabilir. Ama dediğim gibi ne var? İşte CSS'te ve Java'da işte yapılması gereken işlemler falan var. Çok farklı bir dünya. Ve niçin bu eklentiyi kullanmamız gerektiğini de anlattım. Biraz karışık gibi, kafa karıştırıcı gibi ama arkadaşlar bu eklentiyi evet ben kullanıyorum çünkü. Yani Google analitik kodlarım var benim de. Onlar için kullanıyorum en azından. Tag Manager'im var bilmem ne falan. Onlar için de kullanıyorum bu eklentiyi. Tema sürekli güncelleniyor çünkü temada silinecek. O da var. O yüzden. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de lütfen abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.